Avrupa Yazılım Mimarisi Konferansı önde gelen bir konferans. 100'den fazla katılımcı şu an katılmaktadır konferansa. 30 ülkeden fazla ülkeden katılımcılar buraya geldi. Avrupa ülkelerin yanı sıra Çin'den, Japonya'dan, Amerika Birleşik Devletleri'nden gibi gelenler de var. Konferansın ana teması tabii ki yazılım mimarisi. Yazılım mimarisi de yazılım mühendisliği alanında bir önemli bir konu. Yazılım mimarisinin kendisi yazılımın temel yapısını tanımlar. Bileşenler arasındaki ilişkilerini tanımlar. Bu da sağlam bir yazılım mimariden yazılımların daha güvenilir, daha ölçeklenebilir bir yazılım oluşturmak için önemlidir. Birçok alanda zaten yazılımı kullandığını görüyoruz. Sağlıkta, eğitimde, işte savunmada, işte bunlar için yazılım doğru şekilde geliştirilmesi, bunun için de sağlam bir yazılım mimarisinin oluşturulması çok önem arz etmektedir. Bu konferansta tabii ki genel temalar ele alınıyor her zamanki gibi, fakat her yılda özel bir konu da seçiyoruz. Bu seneki konu sürdürülebilirlik. Yazılım mimarinin kendi ana teması zaten yazılımın daha sürdürülebilir olmasını sağlamak. Fakat bizim bu sene baktığımız konuda da biraz daha bu iklime doğru veya hayata doğru, dünyaya doğru bu sürdürülebilirlik, yani ekolojik sürdürülebilirlik de tema olarak aldık. Yazılım mühendisleri olarak ve bu konferans için yazılım mimarileri olarak bizim bu konuda sorumluluğumuz nedir? Yazılımın bu sürdürülebilirliği, ekolojik sürdürülebilirliğe etkisi nedir? Ve bu konuda mesela bunu daha optimize edebilmek için yazılım mimarileri olarak neler yapmalıyız? Bu konularda özellikle tartışılmaktadır bu konferansta. Sonradan olduktan sonra bir afet biraz çok daha büyük bir hasar oluyor. Hem can kaybı ve ekonomik kaybı oluyor. Bunları önlemek için tabii ki bu yazılımın çok önem taşımaktadır. Nasıl önem taşımaktadır? Önceden tespit edebilmek. Bu önceden tespit ettikten sonra bu yazılım ne olabilir? Mesela işte bunun için özel yazılım sistemleri geliştirilebilir ve geliştirilmesi gerekiyor. Ve bu teknoloji de zaten mevcut. Bu konuda tespit edildikten sonra önceden tespit, önlem almak, ondan sonra karar destekte yardımcı olabilmek ve işte bu deprem olduğu takdirde de koordinasyonu, lojistiğini sağlayabilen yazılımın olması fevkalade önemlidir diye düşünüyorum. Yani bu bizim için, yani şu an mevcut değilse bir kritik altyapı olarak algılamak lazım. Nasıl böyle bir banka sistemleri, finans sistemleri, savunma sistemleri kritik altyapı olarak tanımladığımız gibi bunun da depremi, bilhassa ülkemiz için depremi önlemek, afet yönetiminde kritik altyapı olarak ele almamız lazım. Kritik altyapılarda da tabii yazılım gerçekten çok önem taşımaktadır. 10 sene önce böyle kimsenin aklına gelmezdi sürdürülebilirlik. Fakat şimdi o anlamda zaten herkes hemfikir. Bu konuya herkes el atması gerekiyor. Yoksa hatta bazıları düşün, biraz da geç kaldık. Ama zarar neresinde dönersek kârdır düşüncesiyle çalışmalar dünya çapında başlatıldı. Buna mesela işte responsible engineering veyahut işte bu konu olarak sorumluluk taşıyan mühendislik çalışmaları olarak öne atıldı ve bu konuda bilimsel çalışmalar da başlatıldı. Projeler sunuluyor. Türkiye içinde de tabii buna benzer çalışmalar başlatılması gerekiyor. Birkaç tabii üniversitede meslektaşlarımız yaptığı çalışmalar var ve bu çalışmalar da tekrar desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. 17. konferans daha önce farklı Avrupa ülkelerinde organize edildi. Bizim de hedefimiz hep burada Türkiye ülkemize getirmek. Bunu bayağı çaba sarf ettik. Çünkü sonuçta en üst önde gelen bir konferans, sıradan bir konferans değil. Buraya katılan kişiler de zaten en önde gelen bilim insanları. Birkaç yıl uğraştık, çok çaba sarf ettik. Buradaki arkadaşlarla, yerel organizasyonla çok iyi iletişimdeyiz. Harika bir yönetim var burada. Çok
ev sahipliği yapılıyor. Çok çok güzel gidiyor. Yazılım mimarisi esasında bugün son derece önemli bir konu. Bugün yazılım sistemlerinin tüm gereksinimleri karşılayacak ve kaliteli bir şekilde geliştirilebilmesi için mimari merkezli bir yaklaşım izlenmesi gerekiyor. Aynı bugün mimarisi çok güzel olan bir binayı inşa etmek için önce bir mimarın devreye girip tüm kararları vermesi ve sonra ustaların o binayı ona göre inşa etmesi gerektiği gibi yazılımda da karmaşık bir yazılım sistemini geliştirmek için ilk önce bir mimari perspektif gerekmektedir. Tabii bu ülkemiz endüstrisi için de çok büyük önem arz ediyor. Özellikle tabii hepimizin bildiği en kritik, her zaman doğru çalışması gereken, ihtiyaçları karşıladığından emin olduğumuz yazılımların geliştirildiği savunma sanayide bu çok büyük önem taşıyor. İkinci bir endüstri de bugün tabii otomotiv endüstrisi, bizim ülkemizde de çok büyük çıkışta olan otomotiv endüstrisi, biliyorsunuz TOG'la beraber. Otomotiv endüstrisinde de bugün artık bir aracın maliyetinin %50'den fazlasını yazılım oluşturmaktadır ve bu araç içerisinde birçok farklı yazılımın beraber çalışması demek, yani çok karmaşık bir yazılım yapısı var demektir. Burada da yine yazılım mimarisi perspektifi devreye giriyor. Yazılım mimarisi merkezi bir yaklaşım ile buradaki karmaşıklığı yönetebiliyorsunuz. Esasında az da olsa belli sayıda üniversitede yazılım mimarisi odaklı dersler verilmektedir. Hem lisans hem lisansüstü düzeyde bu yönde dersler açılmaktadır. Bu yönde araştırma yapan araştırmacı bilim insanlarımız var. Yine araştırma grupları var bu yönde. Hem özgün bilgi üreten ve bu bilgiyi endüstride uygulanmasını sağlayan gruplarımız var. Mesela örnek vereyim. Biz Yeditepe Üniversitesi'nde yazılım mimarisi üzerine bir araştırma grubumuz var. Bu kapsamda hem lisans öğrencileri hem lisansüstü öğrencilerle beraber yazılım mimarisi odaklı projeler yürütüyoruz. Bu projelerin çıktılarını daha sonra savunma sanayi başta olmak üzere çeşitli endüstrilerde uyguluyoruz. Birçok endüstriye projeler yapıyoruz. Öğrenciler bu vesileyle derste anlatıların ötesinde yazılım mühendisliğinin en önemli konusu olan yazılım mimarisi üzerine hem bilgi hem deneyim kazanma fırsatı bulabiliyorlar. Umut ediyorum ki ülkemiz bizim yetiştirdiğimiz insanlarla beraber yazılım mimarisine daha çok önem verecek. Hem endüstride hem akademide bu yönde araştırma yapan pratisyenlerimiz ve akademisyenlerimiz çoğalacak ve yazılım mimarisi konusu zincirleme bir şekilde ülkemizin de bilgi ve deneyimi yüksek seviyede olduğu bir alan haline gelecek.